Herkese merhaba. Bugün şu an 9. cadde üzerindeyim. Hell's Kitchen bölgesinde yürüyüş yapacağım. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Bu bölge New York kültürünü, New York ruhunu en güzel hissedebileceğiniz bölgelerden birisi. Böyle yürüdükçe hem beraber birazcık bölgeyi görelim, hem de bölgenin tarihi gelişimi hakkında konuşuruz. I need a dancing shoe on. Yeah. Come on. Come on. Come on. Come on. Yeah. Orada canlı hip hop yapıyorlar. Güzel bir DJ set kurmuşlar. Herkes freestyle gelip şarkı söylüyor. Hell's Kitchen 8. Avenue üzerinde de tabii 34'ten 59'a kadar giden bölge. 8 ve 9. caddeleri kapsıyor aslında ama ben bu 9. cadde kısmını birazcık daha seviyorum. Onun için burada yürüyüş yapmak istedim. Biraz daha hareketli. Daha fazla mekan var. İşte restoranlar, barlar. Bu bölge uzun süre İrlandalı işçi sınıfının aslında kalesi oluyor. İrlanda kıtlığından kaçan göçmenler burada rıhtımlarda, demiryolunda iş buluyor. İşte yoğun bir aslında tenement, yani gecekondu yapılaşması olan bir bölge. Yoksulluk ve suç oranının tırmandığı bir dönemi geçiriyor o zamanlarda. 20. yüzyılın başlarında mahalle Amerika kıtasının en tehlikeli bölgesi olarak anılıyor. Burada çok güzel böyle tavernler, mekanlar var. Yol boyunca da göreceksiniz zaten. Benim zihnime ilk başta Hell's Kitchen şuradan gelmişti. Ben lisede işte Dream Theater çok dinlerdim. Hala da severim. Çok sevdiğim gruplardan birisi. Onun bir şarkısı vardı. Instrumental bir şarkı. Hell's Kitchen diye. İlk oradan geliyor benim zihnime aslında Hell's Kitchen. Daha sonra böyle bir mahalle olduğunu zaten New York'ta gördüm ve çok da seviyorum burayı. Güzel bir şarkıdır bu arada Hell's Kitchen. ...1970 ve 80'lerde İrlanda mafyası Westies diye bilinen işte kumar, şantaj cinayetleriyle mahallenin adını koyu bir şiddetle anılır kılıyor. Jimmy lakaplı işte Mickey Spillane, o zamanki Coon'un dönemi meşhurdur. 90'lardan itibaren Times Square'in temizlenmesi, işte yeni konut projeleri ve tiyatro sektörüne yönelik sanatçı konutları ile
Buradaki de gentrifikasyon hızlanıyor. Burası Times Meydanı'nın hemen yanı başında ama bambaşka bir kimliğe ve ruha sahip bir bölge. Şimdi isim nereden geliyor Hell's Kitchen? Aslında burayla ilgili birkaç tane efsane var. Bunlardan bir tanesi Dutch Fred lakaplı bir polis memuru. O zamanlar buradaki işte çetelerle mücadele ederken bir tane polis memuru diyor ki işte burası diyor it's like a hell diyor burası için. Cehennem gibi diyor. Dutch Fred de diyor ki işte ne cehennemi? Burası cehennemin mutfağı diyor. Hell's Kitchen diyor buraya. Ve ismi öyle anılmaya başlanıyor. Başka bir söylentiye göre de burada bir Alman lokantası varmış zamanında. İşte Almanca Hell's Kitchen diye. İrlandalılar ilk buraya 1800'lü yılların ortalarında geliyor. İşte buradaki Hudson Nehri kıyısındaki demir yolunda, şimdiki Hudson Yards'ın olduğu o zamanlar High Lane demir yolu ve limanlarda çalışıyorlardı. İşte dar sokaklar, burada böyle yangın merdivenli tenement apartmanlar göreceksiniz gecekondu. Yani bir dönem burası işçi sınıfının yuvası bir bölgeydi. Tabii o zaman işçi sınıfı yoksulluk ve işsizlikle mücadele ederken çeteler ve şiddet beraberinde geldi bölgede. Şimdi bölgenin bir diğer kimliği, burası hemen Broadway tiyatrolarının yanı başında. Özellikle işte 42'den 46'ya kadar ki kısım cadde, yani biraz ilerisinde. Buralardan itibaren. Buralar hep tiyatro bölgesi. Çok önemli Broadway tiyatroları burada. Ve burada çalışan tiyatro işçileri de burada oturuyor. Hala günümüzde de böyle. Sadece oyuncular değil, işte oradaki müzisyenler, teknisyenler, bütün görevlilerin sıkça oturduğu bir bölge. Ne yapıyorsun? Sunday. Thank you for the free ticket. Hala bu mahallede bugün de o ruh devam ediyor. Yani bir getto hissi var. Ama kendine özgü böyle işte bir tarzı, mekanları, güzel bir ruh var. Gece hayatı buranın hareketlidir. Çok fazla mekan var. Çok güzel restoranlar var. Çok önemli restoranlar var.
Önümdeki tişörtte Marvel'ı görünce biraz ondan bahsetmek istedim. Çünkü mahallenin önemli bir etkisi var. Marvel evreninde biliyorsunuz Hell's Kitchen'ın en ünlü sakini Daredevil, yani Matt Murdock, Hell's Kitchen'ın koruyucusu olarak biliniyor. Onun için de özellikle işte çizgi roman ve dizi hayranları için de önemli bir durak burası. Şimdi şuraya geçip şöyle birazcık caddeleri buradan da göstermek istiyorum. Buradaki ünlü isimlerden de biraz bahsedelim. Hell's Kitchen bir dönem New York'un ünlü isimlerine de ev sahipliği yapan bir bölge. Al Pacino burada yaşıyor. Ve burada çok ünlü Actor Studio ile bağları çok güçlüydü. Orada eğitim alıyor. Sylvester Stallone oyunculuğa başlamadan önce oyunculuk kariyerine burada işte doorman olarak çalışıyor, yani kapı görevlisi, koruma. Yine Alec Baldwin bir dönem Hell's Kitchen'da yaşayan isimlerden. Burada çok güçlü LGBTQ şeyi de var, mekanları var. Yani burada güçlü komünitelerden birisi Hell's Kitchen. Biraz daha yakın dönemden bahsedecek olursak Alicia Keys çocukluğunu buradaki meşhur Manhattan Plaza'da geçiriyor. Because she's in sales. Yeah. Mario Puzo, The Godfather yazarı, Hell's Kitchen'da büyüyen bir isim. James Cagney, o da efsanevi bir aktör. O da Hell's Kitchen kökenli. Yani yıllar boyunca sayısız oyuncu ve komedyene ev oluyor burası. O açıdan da önemli bir bölge. Buraya gelmişken biraz West Side Story'den de bahsedelim. 1950'lerin Batı yakası gençlik çeteleri ve göçmenlik gerilimine bu çevrede resmeden çok önemli bir oyun. Shakespeare'in Romeo and Juliet'inden esinlenmiş ve işte New York'un West Side bölgesinde, yani bu tarafta etnik farklılıklar yüzünden çatışan iki sokağın, yani Jetler ve Sharks'ın hikayesini anlatan bir müzikal. Ve bu müzikalin uyarlaması olan film. İzlemenizi tavsiye ederim. 1961 olması lazım. Yani işte etnik kökenleri nedeniyle birbirine düşman olan bu iki çete arasındaki rekabeti ve bu çetelerin üyeleri olan Tony ve Maria'nın yaşadığı trajik aşkı ele alan bir film.
1970'lerin sonunu anlatan The Kitchen filmi vardır. 2019 filmi. Daha yakın tarih bir film. Çok güzel bir film. Şimdi tekrar şu orta kısma geçip birazcık görüntü alacağım oradan. Tabii New York'a geldiğiniz zaman birçok yerde gördüğünüz Hell's Kitchen müzikali. Burada da Broadway'de o müzikal. Alicia Keys'in gençliğinden esinlenen bir müzikal. 2023'te Public Theater'da başlıyor. Sonra 2024'te yanılmıyorsam Broadway'e taşınıyor. Özellikle bu kısmı benim en sevdiğim kısmı Hell's Kitchen'ın. Şöyle devam edelim. Şimdi yürüyüşün sonuna yaklaşırken birazcık bugününden bahsedeceğim Hell's Kitchen'ın. I'm sorry for bothering your shit. Burada tabii bambaşka bir noktada bugün mahalle. Şu an gördüğünüz gibi size bahsettiğim o ruh hala devam ediyor ama yenileşmenin de etkisi, birazcık kimliğini kaybetme etkisi hala devam ediyor Hell's Kitchen'da hızlıca ama bence New York'un diğer yerlerine göre daha yavaş. Şimdi biz kaçtayız? 49'dayız. Az önce mesela 46 vardı. Konuşurken dalmış olabilirim. Orada 46. sokağın işte 9 ile 8 yani sağa doğru böyle gittiğiniz zamanki kesişim o cadde, özür diliyorum. Çok meşhur Restaurant Row denilen bölge. Şöyle bahsettiğim şu tarz LGBT mekanı çok sayıda var bölgede. O Restaurant Row özellikle işte Broadway izleyicileri çok uzun süredir o bir böyle kültürdür. Orada yemek yer. Dünyanın dört bir yanından mutfağı bulabilirsiniz orada. Çok güzel İtalyan restoranları da var. Çok eski. Yani suç ve yoksulluğun yerine artık bölgede birazcık daha gece hayatı, gastronomi, kültür almış durumda. Hell's Kitchen hikayesi aslında New York'un hikayesine biraz benziyor. Göçmenlerle başlayıp suç ve yoksullukla yoğrulmuş. Sonra sanatçılarla bir kimlik kazanmış. Ve bugün modernleşmiş, kültür ve renkli bir semt haline gelmiş. Fazla gösterişli bir yer değil, samimi bir yer. Go action forward. Burada bir de şeyi anlatmak istiyorum, aklıma geldi. Death Avenue. Burada 11. Cadde üzerinde. Şimdi 19. yüzyıl ortalarında
Hudson River Railroad. Sonradan işte New York Central Railroad'un bir parçası olan yük trenleri 11. cadde boyunca caddenin tam ortasından geçiyordu o zamanlar. Şöyle görüntü çok güzel. Yeraltı metro hattı yoktu tabii. Trenler böyle tam anlamıyla sokakta iç içeydi. Arabalar, at arabaları, yayalar, işte ağır yük trenleri aynı yolu paylaşıyordu. Ve bu yüzden de 11. caddeye halk arasında Death Avenue, işte Ölüm Caddesi denmeye başlandı. Çünkü çok sık çarpışmalar, ezilmeler ve kazalar oluyordu. Bu kazaları önlemek için de 1850'lerden itibaren özel bir sistem getiriliyor burada. Bildiğiniz işte atlı kovboylar, West Side Cowboys denen. Onlar her trenin önünde böyle işte atına binmiş bir görevli kırmızı bayrakla veya gece olursa eğer elinde bir fenerle tren geliyor dikkat edin diye insanları uyarıyordu. Yani şu an düşününce çok şey uçuk geliyor ama zamanında çok da bir tarihte değil. Böyle bir bölgeydi. Benim için çok özel ve çok güzel bir bölge. Dediğim gibi ruhunu her zaman çok sevmişimdir Hell's Kitchen'ın. Şimdi birazdan ileriden size bu modernleşmeyi, gentrification'ı da göstereceğim. Bu böyle bir mahallenin işte iç taraflarından nasıl bir modernleşme var aslında iç içe. Yine yeni böyle multimilyon yapılar yükseliyor. Ne düşünüyorsunuz bu bölge hakkında? Yorumlarda fikrinizi çok merak ediyorum. Biraz yolun bu tarafından yürümek istedim. Çünkü videomu kapatacağım ve şu manzarayla kapatayım. Size her şeyi anlatıyordur zaten. Bakın şurada da bir yenilenme var. Şöyle modern bir bina var mesela. Eski bir tenement'ın üzerinde yükselen. Şurayı da yeni yapıyorlar. Arkada yükselen modern yapıları görüyorsunuz. Zaten hemen arkama doğru güneye indiğinizde Hudson Yards kısmı var. Evet, çok güzel bir yürüyüş oldu. Buraya kadar bana eşlik ettiyseniz çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.